Düşünün bir an. Odaya giriyorsunuz. Kimse sizi tanımıyor. Ama dakikalar içinde herkes size dönüyor. Sizi dinliyor. Sizi seviyor. Bu bir sihir mi? Hayır. Bu öğrenilebilir bir beceri. Peki ya şu an aklınızdan geçen o kişi? Konuştuğunda susuyorsunuz, güldüğünde gülüyorsunuz, bir şey önerse hemen kabul ediyorsunuz. Onu neden bu kadar çekici buluyorsunuz? Bugün size sosyal zekanın ve karizmanın arkasındaki gizli psikolojiyi açıklayacağım. Bilim ne diyor? Beyin nasıl çalışıyor? Ve siz bu gücü nasıl kendinize katabilirsiniz? Sosyal zeka, duyguları okuma, ilişkileri yönetme ve insanları etkileme kapasitesidir. IQ'nuzdan çok daha fazla hayatınızı belirler. Harvard'ın 80 yıl süren araştırması şunu buldu. Mutlu ve başarılı insanların ortak paydası IQ değil, ilişki kalitesiydi. Daniel Goleman'ın duygusal zeka modeline göre sosyal zekanın iki temel boyutu var. Sosyal farkındalık ve sosyal beceri. Sosyal farkındalık, başkalarının ne hissettiğini sezebilmektir. Sosyal beceri ise bu bilgiyi ustalıkla kullanabilmektir. İşte çoğu insanın bilmediği şey şu: bu beceriler doğuştan gelmez. Nöroplastisite sayesinde beyin bu kasları geliştirebilir. Yani sosyal zeka bir yetenek değil, bir pratik meselesidir. Ama nasıl? İşte burada psikoloji devreye giriyor. 5 temel ilke var ve her biri insanların sizi algılama biçimini kökten değiştirebilir. Birinci ilke, ayna nöronlarının gücü. 1990'larda İtalyan nörologlar maymunlarda şaşırtıcı bir şey keşfetti. Bir maymun başka bir maymunun elma yediğini izlediğinde sanki kendisi yiyormuş gibi aynı beyin hücreleri ateşleniyordu. İnsan beyninde de aynı sistem var. Birileri güldüğünde siz de gülmek istersiniz, birisi ağladığında içiniz sıkışır. Bu empatiyi mümkün kılan nörolojik altyapıdır. Karizma sahibi insanlar bunu sezgisel olarak kullanır. Sizi taklit ederler ama farkında olmadan. Konuşma ritminize uyarlar, duruşunuzu yansıtırlar ve beyin bunu "bu kişi benim gibi, bu kişi güvenli" diye yorumlar. Bunu pratikte nasıl kullanırsınız? Karşınızdaki kişinin konuşma hızına ayak uydurun. Eğer o yavaşsa siz de yavaşlayın. Eğer o enerjikse siz de enerjik olun. Bu basit teknik güven duygusunu anında artırır. İkinci ilke, ismin sihri ve derin dinleme. Dale Carnegie onlarca yıl önce şunu söyledi: bir kişinin adı o kişi için dünyanın en tatlı sesidir. Ve nörobilim bunu doğruladı. Birinin adını duyduğunda beynin ödül merkezi aktive olur. Dopamin salgılanır. O kişi anında size karşı daha olumlu hisseder. Ama çoğu insan bu aracı kullanmaz. Derin dinleme ise ayrı bir sanattır. Çoğu insan dinlemez, cevap için bekler. Ama gerçek dinleyici olmak, beden dilinizle, gözlerinizle, sorularınızla karşınızdaki kişiye "sen önemlisin" mesajı verir. Pratik öneri: sohbet sırasında kişinin adını 2 ila 3 kez doğal biçimde kullanın ve onlar konuşurken telefonunuzu kapatın. Gözlerinizi onlara verin. Bu iki basit alışkanlık sizi o ortamdaki en karizmatik kişi yapabilir. Üçüncü ilke, çerçeveleme ve algı yönetimi. Beyin ham gerçekleri değil, anlatılan hikayeyi işler. Aynı bilgi farklı çerçevelenince tamamen farklı duygular uyandırır. Örneğin, "bu projeyi teslim edemeyebiliriz" yerine "bu projeyi nasıl teslim edebiliriz" demek. Aynı durum ama tamamen farklı bir enerji. Birincisi korku, ikincisi çözüm odaklılık yaratır. Karizmatik insanlar her zaman çözüm dilini kullanır. Olasılıkları çerçevelerler. Yapamayız yerine nasıl yapabiliriz sorusunu sorarlar. Ve bu dil etraflarındaki insanlara enerji verir, korku değil. Dördüncü ilke, güvenilirlik ve tutarlılık. Psikolojide halo etkisi denen bir kavram var. Bir kişiye dair olumlu bir izlenim edinirsek, diğer tüm özelliklerini de otomatik olarak olumlu değerlendiririz. Karizma yalnızca karizmatik anlar değil, tutarlı davranışların birikiminden oluşur. Sözünüzü tutun. Küçük sözler büyük güven inşa eder. Sana döneceğim dediyseniz dönün. Hallederim dediyseniz
halledin. Bir araştırmada insanlara güvendikleri kişilerin ortak özelliklerini sordular. Cevapların başında sözünü tutar geldi. Zeka değil, yetenek değil, sözünü tutmak. Bu kadar basit. Ve buna ek olarak zaman zaman yanıldığınızı kabul edin. Hata yaptım, özür dilerim diyebilmek sizi zayıf değil, aksine güçlü gösterir. İnsanlar mükemmel insana değil, dürüst insana güvenir. 5. ilke. Hikaye anlatımının nöropsikolojisi. Rakamlar zihinleri ikna eder ama hikayeler kalpleri fetheder. Nörobilimci Uri Hasson'un araştırmaları şunu ortaya koydu. Bir hikaye dinlediğimizde anlatanın beyin aktivitesiyle dinleyenin beyin aktivitesi senkronize olur. Bu senkronizasyon ne anlama geliyor? Anlayan, anlatan gibi düşünmeye başlar. Ve bu bağ herhangi bir istatistiğin ya da argümanın yaratamayacağı bir etki yaratır. İnanç. Steve Jobs'ı düşünün. Ürünlerini sunarken teknik özelliklerden değil, hikayelerden başlardı. Bugün Apple tarihin en iyi cihazını sunuyor değil. 3 yıl önce bir öğrenci hayalini kurdu diye başlardı. Pratik teknik, bir fikri savunmak istediğinizde önce bir kişinin hikayesini anlatın. Kendi deneyiminizden bir an paylaşın. Sonra argümanınıza geçin. Beyin önce hikayeye bağlanır, sonra fikri kabul etmeye hazır olur. Şimdi karizmanın kendisine gelelim. Karizma hakkında en yaygın yanlış anlama şudur. İnsanlar karizmanın görünüşle ya da ses tonuyla ilgili olduğunu düşünür. Ama araştırmalar bambaşka bir şey söylüyor. Olivia Fox-Cabane, The Charisma Myth adlı kitabında karizmanın 3 temel bileşenini tanımlar. Güç, sıcaklık ve varlık. Üçünden en önemlisi varlık. Varlık nedir? Tam anlamıyla o anda, o kişiyle, o anın içinde olmaktır. Bir düşünce geldiğinde onu fark edip bırakabilmek. Zihnin dağılmadan, kalbin açık kalmasıdır. Bir deneyde ünlü bir konuşmacı rastgele insanlarla 10'ar dakika sohbet etti. Her sohbetin sonunda katılımcılara "Bu kişi karizmatik miydi?" diye soruldu. Cevap ne olduğunu biliyor musunuz? Konuşmacı her seferinde aynı kişiydi. Ama bazı sohbetlerde tamamen oradaydı. Telefona bakmıyordu, düşünceleri dağılmıyordu. Diğerlerinde ise zihinsel olarak başka yerdeydi. Fark, tamamen orada olduğunda %100 karizmatik bulundu. Olmadığındaysa sıradan. Bu bize şunu öğretiyor. Karizma bir maske değil, bir hal. Bir gösteri değil, bir bağlantı. Ve bu bağlantıyı kurmak için önce kendinizle bağlantı kurmanız gerekiyor. Şimdi her şeyi bir araya getirelim. Sosyal zekanızı ve karizmanızı geliştirmek için 5 somut adım. 1. Her sohbete "Bu kişiyi gerçekten merak ediyorum" niyetiyle girin. 2. İsimlerini kullanın, gerçekten dinleyin. 3. Çözüm diliyle konuşun, korku diliyle değil. 4. Fikirlerinizi hikayelerle destekleyin. 5. Her sohbette tam orada olmayı pratik edin. Bu 5 alışkanlık sosyal zekanızın bileşik faizi gibi çalışır. Her gün biraz, zamanla inanılmaz bir fark yaratır. Ve son olarak şunu hatırlayın. Sosyal zeka bir yarış değil, bir yolculuk. Her gün biraz daha meraklı, biraz daha dinleyici, biraz daha mevcut olmak. Bu yeter. Bugün bir kişiyle sohbet ederken bunu deneyin. Telefonu kaldırın, adını kullanın ve içten sorun. Siz nasılsınız? Sadece bu. Ve gözlemleyin ne olduğunu. Eğer bu video size yeni bir bakış açısı kazandırdıysa beğenin ve abone olun. Sosyal zeka, insan ilişkileri ve psikoloji üzerine daha derin içerikler için buradayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.